Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da akıllara durgunluk veren bir olay var. Bölücü bir örgüt olarak, terör örgütü olarak bilinen Almanya'da imparatorluk vatandaşları ile aykırı düşünenler grubu olarak bilinen bir aşı karşıtı grup birlikte hareket ederek Almanya'da paralel bir okul kurdukları ve 50 kadar öğrencilerinin olduğu ortaya çıktı ve Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı olaya el koydu. Almanya'nın paralel yapılanması olarak bilinen imparatorluk vatandaşları aşı karşıtı aykırı düşünenler ile birlikte aşı karşıtı olarak bilinen ve kendilerinin adını da aykırı düşünenler koyan grupla birlikte hareket ederek Münih yakınlarındaki Rosenheim kasabasında 50 kadar öğrencisi olduğu belirtilen bir okul kurdukları ve bu okulun da güvenlik güçleri tarafından kapatıldığı ifade edildi. Evet, enteresan değerli izleyicilerim, birileri bir okul kuruyor ve devlete karşı burada öğrenci yetiştirmek istiyorlar. İlgili birimlerden alınan bilgilere göre korona kısıtlamalarına karşı olan, aynı zamanda devleti tanımadığı belirtilen imparatorluk vatandaşları hareketine bağlı aileler çocuklarını devlet okullarına göndermek istemedi. Bunun üzerine diğer bir korona inkarcısı grup olan aykırı düşünenlerin desteğiyle Rusya'da kurulduğu belirtilen ancak Almanya'da kaydı görünmeyen Özgürlük Cesaret İster isimli bir vakıf üzerinden kendilerine özgü eğitim kurumu açtı. Bölge makamları tarafından ilk başlarda okul benzeri kuruluş olarak nitelenen illegal okula korona kısıtlamaları nedeniyle resmi okula gitmek istemeyen, test ve aşı olmayan 50 çocuk kaydedildi. Evet, enteresan değerli izleyicilerim ve bir o kadar da düşündürücü. İstihbarat birimlerinin takibi altında olan bazı şahısların söz konusu okul ile bağlantılı olduğunun anlaşılması üzerine kapısına bu okulun kilit vuruldu. Bavyera'nın başka yerleşim birimlerinde de benzer okullar açmak için girişimlerde bulunduğu belirtilen öğretmenler hakkında da soruşturma başlatıldı. Okul açan öğretmenlerin devlet memuru olduğu ancak korona önlemlerine karşı oldukları için uzun zamandır rapor alarak kendi okullarına gitmedikleri de tespit edildi. Aynı zamanda çok sayıda koronavirüs önlemlerine karşı gösteriye katıldıkları belirtilen öğretmenlerin açığa aldığı da gelen haberler arasında. Bölge yönetiminden verilen bilgilere göre bir çiftlik evinde açıldığı belirtilen okulda yapılan aramalarda koronavirüs önlemlerinin hiçbirine uyulmadığı da anlaşıldı. Evet değerli izleyicilerim, enteresan durumlar, yani toplumların içerisinden bu tür aykırı tipler, bölücü tipler çıkabiliyor. Ancak ne cesaret ki kendilerine okul kurmuşlar. İçin içerisinde öğretmenler var, aileler var. Acaba bunlarla ilgili nasıl hukuki süreç işleyecek? Anayasaya aykırı geldikleri gerekçesiyle kendileri hakkında terör soruşturması açılacak mı? Bu da enteresan ve bir o kadar da düşündürücü. Bakalım daha neler göreceğiz. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa'nın pek çok ülkesinde emekliler gerçekten büyük bir geçim sıkıntısı içerisinde. Özellikle vatandaşların isyanı düşük maaşa. Eğer sosyal yardımlar da olmasa emeklilerin almış oldukları bu maaşlarla geçinebilmeleri maalesef mümkün değil. Şimdi Almanya'da emeklileri çok düşündüren yeni bir gelişme durumu söz konusu. Emeklilerin maaşları düşecek. Peki neler olacak? Maaşlar ne kadar kesintiye uğrayacak? Zaten şu anda almış oldukları maaşlarla geçinemeyen vatandaşlar bundan sonra nasıl geçinecek? İşte bu soruların hepsini bu yayınımızda sizlerle paylaşacağım. Ancak onun öncesinde emekli olacakları çok yakından ilgilendiren başka bir gelişme hemen aktarmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Avrupa'nın pek çok ülkesinde emeklileri artık yok saymak istiyorlar. Ne demek bu? Bunun anlamı şu: mümkün olduğu kadar emekli maaşını daha az vermek istiyorlar. Mümkün olduğu kadar insanları geç yaşlarda emekli etmek istiyorlar. Bakın değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da şu anda emeklilik yaşı pek çok ülkede 68'e çıkartılmasıyla ilgili siyasetçiler çalışmalar yürütüyorlar. Önümüzdeki dönemlerde emeklilik yaşı pek çok ülkede, Avrupa Birliği ülkelerinde 68 olacak. Bu ne demek? Mezarda emeklilik hayırlı uğurlu olsun demek. Değerli izleyicilerim, maalesef kendilerini sosyal devlet, insan haklarının üstün olduğu ülkeler olarak ilan eden bu ülkelerde insanlar birer çalışan köleye dönüştürülmek isteniyor. Açıkçası bu. 68 yaşında emekliliği konuşmak bile düpedüz vatandaşlara birer ihanettir.
Düşünebiliyor musunuz? 20 yaşında olan bir kişi tam 48 yıl boyunca çalışacak, ardından da 3 kuruş emekli maaşı alacak. Evet, 48 yıl çalışmayana emekli maaşı tam ödenmeyecek. Şimdi bu düpedüz emek sömürüsü, bu düpedüz emeklileri yok saymak, ikinci sınıf insan ilan etmek olarak görüyorum ben. 68 yaşında emekli olmak. Evet değerli izleyicilerim, 65 yaşında emeklilik zaten var. Bu da yetmedi, şimdi 68 olacak. Yani diyorlar ki biz emekliye maaş vermek istemiyoruz. Siz her ne kadar bu ülke için alın teri döküp yıllarca çalışıp bu ülke için katma değer oluştursanız da bu ülkenin kalkınmasına fayda sağlasanız da artık dün dünde kalmıştır. Biz önümüze bakıyoruz diyorlar. Kim diyor? Siyasetçiler diyor. Seçim döneminde hatırlanan vatandaşı işte bu şekilde büyük bir çıkmazın içerisine, bataklığın içerisine sokmak istiyorlar. Değerli izleyicilerimiz, vicdani hiçbir şekilde ahlaki, dini boyutu olmayan bu 68 yaşındaki emeklilikle ilgili olarak siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Düşünebiliyor musunuz? 20 yaşında çalışma hayatına giren bir kişi tam 48 yıl çalışacak. Bu 48 yıllık çalışma hayatını sağlıklı bir şekilde sonlandırabilirse 1000 lira 1100 euro civarında bir para alacak. Evet arkadaşlar, Avrupa'nın pek çok noktasında emekliler sosyal yardımlarla geçiniyor. İçinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde artan fiyatları düşündüğümüzde emeklinin almış olduğu 1000 euro ile ortalama 1000 euro ile geçinebilmesi mümkün değil. Zaten her bir de bu vatandaşımız kiracıysa Avrupa'da yaşayan bir ölü demektir. Ev kiraları almış başını gidiyor. Markette, çarşıda, pazarda insanların ekonomisini ciddi anlamda sarsan fiyatlar var. Almanya'da geçen ay enflasyon %4,3 olarak açıklandı. Ama vatandaşın özellikle de sabit gelirli işçilerin, emeklilerin maaşı hiçbir zaman %4,3 oranında artmadı. Markete baktığımızda vatandaşlarımızın almış oldukları maaşlarla aldıkları şeyler sadece gıda ürünleri. Yani beslenebilmek için gerekli olan gıda ürünlerini alıyorlar. Ama son bir yıl içerisinde gıda ürünlerine en az %20 oranında zam geldi. Enflasyonu bunlar %4,3 olarak açıklıyorlar. Bakın faturaların miktarı geçen yıla göre en az %30 oranında arttı. Doğalgaza son bir yıl içerisinde sadece Avrupa ülkelerinde değerli izleyicilerimiz %100'ün üzerinde zam yapıldı. Elektrik %150 zamlandı. Ama maaşlar yerinde sayıyor. Şimdi bakın, emeklilerin maaşı nasıl azalacak? Nasıl düşük emekli maaşı alacaklar? Yeni bu siyasetçilerin planları nedir? Neyi düşünüyorlar? Bunu ilk kez bu ekrandan sizlerle paylaşacağım. Almanya'dan bizi izleyen vatandaşlarımızın, işçilerimizin, özellikle emekli olacakların bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Bakın, Almanya'da 2021'den itibaren emekli olanlar 10 yıl öncesine göre 4 kat daha fazla gelir vergisi ödeyecek. Yani emekli olanlara gelir vergisi payı arttırılacak, daha fazla vergi ödeyecekler. Buna göre 1500 euro brüt emekli maaşı olan bir kişiden yılda yaklaşık 454 euro gelir vergisi kesilecek. Bunun anlamı şu: ayda yaklaşık 50 euro vergi alacaklar. Zaten maaşlar düşük, bir de üzerine vergi. 10 yıl önce ise aynı brüt maaştan yılda toplam 110 euro gelir vergisi kesiliyordu. Emekli maaşlarındaki vergi kesintileri Federal Maliye Bakanlığı verilerine göre açıklandı. Buna göre 2021 yılında emekli olup ayda 1700 euro brüt maaş alan bir kişiden yılda 807 euro gelir vergisi alınacak. 2011'de kesinti 336 euroydu. %100'ün üzerinde bakın. En az kesinti ise 1200 euro ve daha altı emekli maaşı alanlardan, yani brüt olarak alanlardan kesilecek.
Bu maaş kategorisindeki emekliler 27 euro gelir vergisi ödeyecek. Bakın değerli izleyicilerim. Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde her geçen gün vergi oranları artıyor. Ama ben gerçekten Avrupa'nın bu sistemini anlamakta zorluk çekiyorum. Şöyle ki, sen vatandaşa zaten düşük bir emekli maaşı veriyorsun. Vatandaş geçinemiyor. Geliyor sosyale, sosyalden sosyal yardım alıyor. Sonra da bu kişinin sanki güllük gülistanlık bir hayatı varmış gibi, sanki sen ona yardım etmiyormuşsun gibi bir daha o insanın sırtına yeni bir vergi yükü yüklüyorsun. Yani sağ cebine koyuyor, sol cebinden alıyor. Kardeşim o zaman vergi alma. Sosyal yardım yapmıyorsan kesinti yapma. Böyle saçma bir şey. Yani bu kadar. Anlamıyorum ben. Yani sadece herhalde matematiksel olarak rakamları tutturabilmek için, bir şeyleri yüksek gösterebilmek için vatandaştan para alıyorlar, vergi kesiyorlar. Kardeşim bu adam geçinemiyor. Kirasını ödeyemiyor. Sen ödüyorsun. Sosyal yardım veriyorsun. İşte faturasına yardım ediyorsun. Bilmem ne parası veriyorsun. Onu veriyorsun, bunu veriyorsun. Bir de vergi getiriyorsun. Kardeşim o zaman açık bir şekilde ya bir hata var ortada. Adam geçinemiyor. Niye sosyal yardım veriyorsun madem öyle vergi alacaksın? İnanılır gibi değil değerli izleyicilerim. Zaten vatandaşı Avrupa'da devletler bilerek sosyal yardım dilencisi haline getirmiş vaziyette. Bu nedir ya? Şimdi de emeklinin maaşını kesecekler. Bak sen. Şimdi bizi Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinden izleyen vatandaşlarımızın söylediği tek bir şey var. Artık Avrupa eskisi gibi değil. Artık eskisi kadar kolay, rahat geçinebilme imkanı yok. Bakın bir örnek vereyim. Geçtiğimiz yıllarda vatandaş istediği şekilde Türkiye'ye tatile gidebiliyordu. Uçaksa uçak, arabaysa araba, cebinde parası, 5 yıldızlı oteliydi, oydu buydu. Tamam. Ama öyle bir noktaya geldik ki şu anda yaz sezonu geldiğinde yurt dışında yaşayan gurbetçilerin %50'sinden fazlası Türkiye'ye ya borçlanarak gidiyor ya da kredi çekerek gidiyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bu kadar yoktu. Vatandaş geçinemiyor. Sosyal yardım diyorlar. Geride koronavirüs dönemi kaldı. İşçiye ne kadarlık sosyal yardım verdiler ya da korona tazminatı ödediler? Sıfır. Emekliye herhangi bir para verdiler mi? Hayır, vermediler. Nasıl geçinecek bu insanlar? Cevap yok. Biz sosyal devletiz diyorlar. Söze gelince biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Tamam, iyi güzel yapıyorsun da kardeşim. 68 yaşında emeklilik ne? Emekli zaten düşük bir maaş alıyor. Sen bunlardan neden her ay 50 euro daha vergi alacaksın? Yine senin kapına koşacak, diyecek ki ben geçinemiyorum. Enteresan ve bir o kadar da düşündürücü arkadaşlar. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen bu videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak görüşlerinizi bizimle paylaşınız. Yani bu sosyal yardım dilenciliğinden Avrupa'daki insanlar ne zaman kurtulacak, bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hani sosyal yardım dilencisi derken sakın beni yanlış anlamayın. Ben sosyal yardım alanlara bir şey söylemiyorum. Devletin ayıbı bu. Adamdan, insanlardan daha fazla vergi alıyorsun. Sonra da vatandaş koşuyor, geliyor sosyale, diyor ki bana sosyal yardım ver. 50 bin tane kağıt, kürek doldurtuyorsun. Bürokrasi bitmiyor. Vatandaşı onun için sosyal yardım dilencisi haline getirmişsiniz diyorum. Bu kadar da olur mu ya? Dünyanın en zengin ülkelerinden bahsediyoruz. Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, İsviçre'den. Kardeşim, zenginlik vatandaşa vermedikten sonra ne kıymeti var ki? Sen devletin kasalarına paraları koymuşsun. Öyle bekliyorlar, paralar yatıyorlar. Aman dokunmayın yavrulara, yatsınlar. Merkel geldi gidiyor, emekli oluyor. 16 yıl boyunca merak ediyorum. Sosyal yardımları ne kadar arttırdı? Çalışanların ücretlerini 10 sent çalışma başına ücretten başka ne kadar arttırdı? Enflasyon %4,3 deniliyor. Çalışanlara ya da emeklilere %4,3 oranında bir zam yapıldı mı?
Fiyatlar %20 diyoruz, uçtu diyoruz. Vatandaşın böylesine sıkıntılı bir dönemde yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? 100 yılda bir meydana gelen bu koronavirüs gibi salgın dönemindeyiz. Vatandaşın cebine 5 kuruş koymuyorlar. Bakın birileri sakın beni yanlış anlamasın. Türkiye'den bizi izleyenler diyor ki Almanya şöyle yapıyor. Ya kardeşim bak Almanya ile Türkiye'yi kıyaslama. Kıyaslanmaz. Birisi Süper Lig'de, birisi PTT 1. Lig'de. Onu Almanya'nın ekonomisiyle Türkiye'nin ekonomisinden bahsediyorum. Bir mi? Almanya ya da diğer Avrupa ülkeleri çıkıp ne diyorlar? Biz bu kadar zenginiz, şöyle sosyal devletiz. Ben de onlara diyorum ki, beni şu an anlamayanlara, eleştirenlere cevap veriyorum. Kardeşim sosyal yardım etmek bu mudur? Emeklinin maaşından her ay 50 euro daha kesmek midir? 68 yaşında vatandaşını emekli etmek midir? Bu mudur sosyal yardım? Bu mudur sosyal devlet, insan hakları, demokrasi? Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Bir hatırlatmada daha bulunacağım. Eğer gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız mutlak surette kanalımıza da abone olmanızı rica ediyorum sizlerden. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Avrupa'da da adeta ırkçılık faaliyetleri patlama yapmış vaziyette. Bakın 1993 yılında Zollingen faciasını hatırlıyorsunuz. Diri diri vatandaşlarımız yakılmıştı. Mevlide ve Durmuş Genç ailesinin evi ırkçılar tarafından kundaklanmış ve 5 tane vatandaşımız yanarak maalesef hayatını yitirmişti. Yine Zollingen'den çok üzücü ve bir o kadar da düşündürücü bir haber var. Yine bir kundaklama girişimi durumu söz konusu. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya'nın Zollingen kentinde bir Türk'ün kaldığı apartman dairesinin balkonuna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Molotov kokteyli atılarak kundaklama girişiminde bulunuldu. Evet. Savcılık ve polis yaptıkları yazılı açıklamada cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldığını duyurarak olayın aydınlatılması için halktan yardım istedi. Açıklamada bir apartman dairesinin balkonuna gece 02 sıralarında içinde yanıcı sıvı bulunan bir şişe atıldığı belirtildi. Olayda hafif yaralandığı belirtilen 48 yaşındaki kiracının yangını kendi imkanlarıyla söndürüp polisi aradığı belirtilen açıklamada savcılık ve polisin olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Değerli izleyicilerimiz, maalesef üzülerek bu haberleri veriyorum. Ancak Almanya'da şu anda mevcut resmi rakamlara göre her gün 3 tane ırkçılık olayı meydana geliyor. Sadece resmi makamlara yansıyanlar. Polise ya da adliyeye yansıyanlar. Bunun anlamı şu. Artık öyle bir noktaya geldi ki ırkçılık akıl alır gibi değil. Okulda, çarşıda, pazarda, otobüste, devlet dairelerinde, belediyede, orada, burada ırkçılık her an karşınıza çıkabiliyor. Şimdi değerli izleyicilerim, ırkçılık bir insanlık suçudur. Oysa ki bu ırkçılık yapılan ülkelere baktığımızda göçmenler sayesinde ayakta duran ülkeler. Bu göçmenler sayesinde ülkeleri gelişti, büyüdü, dünyanın en güçlü ekonomileri haline geldi. Ancak ırkçılık hastalığı bir türlü sona ermedi. Şimdi Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında meydana gelen bu olayları şöyle bir incelediğimizde verilen cezaların sadece ve sadece basit, kolay cezalardan olduğu ortaya çıkıyor. Bakın Kuzey Ren-Vesfalya eyaletinde 170 tane polisin WhatsApp hattı kurarak ırkçılık yaptıkları belgeleriyle beraber, bu konuşmalarla beraber ortaya çıkartıldı. Buna rağmen 2 yılı aşkın bir süredir devam eden soruşturma halen sonuçlanmış değil. Ara ara yapılan savcılık tarafından açıklamalarda gerekenler yapılıyor. El telefonlarına, cep telefonlarına el koyduk, inceliyoruz diyorlar. Olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen. Almanya'da polis, yani hukuku korumakla görevli olan bir kişi böylesine büyük bir teşkilatın, ırkçılık grubunun içerisinde yer alıyorsa burada düşünülmesi gerekiyor. Bir polisin
meslekten atılması için Almanya'da 12 ayın üzerinde mahkeme kararıyla ceza alması gerekiyor. Ama bu insanlara çoğu zaman 12 ay ceza vermiyorlar arkadaşlar. 3-5 ay ceza ya da maaşını kesiyorlar. İdari para cezası veriyorlar ve bu insanlar kaldıkları yerden ırkçılığa devam ediyorlar. Her yerde Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre ve daha pek çok ülkede bu ve benzeri olayları görmek mümkün. Maalesef bu ülkelerdeki ırkçılıkla ilgili yasalar adeta komedi. İnsanları cezalandırmaktan, gerçekten ders almalarını sağlamalarından çok çok uzak. Bu insanlar da bunları bildikleri için artık göçmen istemiyor. Hiçbir şekilde yabancının ülkelerine girmelerini, çalışmalarını, herhangi bir şekilde ülkelerinde barınmalarını istemiyorlar. Bu açık bir şekilde ortada. Baktığımızda göçmenlerle ilgili Avrupa Birliği'nin politikasına kesin olarak reddediyorlar. Zorunlu haller dışında, yani adamların işine yaramayacaksan hiçbir şekilde seni Avrupa Birliği topraklarına almıyorlar. Aile birleşimi haricinde şu anda Almanya, Fransa, İsveç, İsviçre gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış oldukları yerlerde göçmen olabilmek, o ülkelere gidebilmek artık hayal. Evet, gerçekten durum bu. Hayal arkadaş. Avrupa Birliği Yunanistan'dan başlamak üzere tüm sınırlarını örüyor, kapatıyor. Yunanistan'a Iraklısı, Suriyelisi, Afganistanlısı, Pakistanlısı vesairesi hepsi gidebilmek için Türkiye'den bir yol yapıyorlar kendilerine. İşte İpsala üzerinden ya da Meriç Nehri üzerinden ya da denizden bir şekilde gitmeye çalışıyorlar. Yunan askerleri ya da Avrupa Birliği'nin deniz sınırlarını korumakla görevli olan Frontex adlı teşkilatın askerleri bu göçmenleri nehirde ya da karada ya da denizde nerede olursa olsun yakaladığında bütün elbiselerini alıyor, dayak atıyor ve Türkiye tarafına geri itiyor. Söze geldiklerinde göçmenlerin hakkı, mültecilerin anayasal hakkı yok bilmem ne diyen bu hokkabazlar görüyoruz ki sadece ve sadece sözde bunları uyguluyorlar. Sahaya baktığımızda, göçmenlerin yoğun olarak gelmiş olduğu yollara baktığımızda durum hiç de öyle değil. Türkiye tarafına itilen bu göçmenler şu an Türkiye'de yaklaşık 10 milyon. Evet, 10 milyona yakın yabancı var arkadaşlar, göçmen var Türkiye'de. Türkiye'nin ekonomisi ortada. Türkiye 17 milyon işsiziyle, üniversite mezunu işsizleriyle, eğitimlisi, eğitimsiziyle, işsizleriyle kendi yağında kavrulmaya çalışırken bir de üzerine yaklaşık 10 milyon. Evet, 10 milyon. Ülke nüfusunun neredeyse 8'de biri göçmen. Ülkenin demografik yapısı, yani nüfus yapısı değiştirilmiş vaziyette. Bundan 10 yıl sonra bu 10 milyon kişi size olacak 15 milyon. Bir 10 yıl daha geçecek 20 milyon. Bir 10 yıl daha geçecek 30 milyon. Peki 40 yıl sonra bu ülkenin, Türkiye'nin hali ne olacak? İşte tam bu noktada Avrupa Birliği şunu yapıyor. Diyor ki al sana 3-5 kuruş, orada kal. Sakın ola ki bir tane göçmen bile Avrupa Birliği sınırları içerisine girmesin. Türkiye bugüne kadar 50 milyar doların üzerinde para sadece göçmenler harcadı. Suriyeliler harcadı. Avrupa Birliği bugüne kadar 4,5 milyar dolar, euro para vermiş Türkiye'ye. Onun reklamını yapıyorlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Merkel vedalaşmak için Türkiye'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Orada gazetecilerin sorunlarına yanıt verirken bunu söyledi. 4,5 milyar euro civarında bir para verdik dedi. Hokkabazlık bu. 50 milyar doların üzerinde para harcamış olan bir ülkeye kalkıp sen 4,5 milyar eurodan bahsetmen bir kere çok yakışıksız. Türkiye'yi de göçmen ülkesi olarak görmek istiyorlar. Yani göçmenlerin bu hali tabii ki insani olarak bizleri üzüyor ama ya benim kendi evimin içerisinde insanların karnını doyuramıyorsam dışarıdaki insanın karnını mı doyuracağım ben? Buna benziyor. Evinizde sizin çoluk çocuğunuz aç, iş yok, güç yok, para yok. Ama siz gidiyorsunuz sokaktaki başka birinin karnını doyuruyorsunuz. Sakın beni yanlış anlamayın. Bu ırkçılık falan değil. Gerçek bunlar. Hayatın gerçekleri.
Sen kendi çoluk çocuğunu, vatandaşını aç bırakıyorsun, işsiz bırakıyorsun. Neymiş? Müslümanmışız. Tabii ki Müslümanız. Başka üzerine elhamdülillah. Ama kardeşim, yani İslam'da önce kendi aileni aç bırak, git başkasına yardım et mi diyor. Sakın beni yanlış anlamayın. Irkçılık falan değil bu. Sakın. Türkiye bir Almanya değil. Almanya her almış olduğu göçmeni okula gönderiyor, dil eğitimini veriyor, cebine harçlığını koyuyor, evini tutuyor. Türkiye'de böyle bir şey yok. Kapıdan giren selamun aleyküm diyor. Saldım çayıra Mevlam kayıra. Hadi bakalım Aksaray'a. Hadi bakalım İzmir'e, Ankara'ya, büyük şehirlere. Kardeşim, Türkiye'nin altyapısı yok. Türkiye'nin parası da yok. Ve Avrupa Birliği de utanmadan diyor ki Türkiye çok güzel işler yapıyor diyor. Tabii 10 milyon sığınmacı Almanya'ya gelseydi ya da diğer ülkelere gelseydi hepiniz komaya girerdiniz. Türkiye çok güzel işler yapıyor. Allah Allah, sizin bu sözlerinizden dolayı biz mutluluktan uçuyoruz. 17 milyon işsiz var kardeşim Türkiye'de. 17 milyon. Adamlar üniversiteyi bitiriyor işsiz. İşten çıkıyor işsiz. Bir evde, her evde neredeyse bir tane işsiz var. Avrupa Birliği de diyor ki o diyor çok güzel iş yapıyoruz. Tabi vatandaşı aç, sefil. Güzel iş tabi. Ama bu ülkeleri kim karıştırıyor? Suriye'yi kim karıştırdı? Irak'ı kim karıştırdı? İran'ı kim karıştırdı? Pakistan, Afganistan kim karıştırdı? Bu göçmenlerin yoğun olarak gelmiş olduğu ülkelerden bahsediyorum. Türkiye sanki babalarının dükkanı. Böyle şey mi olur ya? Yeter artık kardeşim. Yeter. Türkiye'nin yapacağı şey belli arkadaşlar. Açacak kapıları. Ne kadar göçmen varsa hepsine diyecek ki hadi size iyi günler. Gidin kardeşim. Zaten göçmenlerin amacı Türkiye'de kalmak değil. Göçmenlerin bir tek amacı var arkadaşlar. Söylüyorum. Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya gitmek. Türkiye'yi kullanıyorlar bu göçmenler. Evet. Tamam, savaştan kaçtılar baş göz üzerine. Çoluk çocuk perişan, baş göz üzerine. Yaşlılar perişan. Ama kardeşim, halkın artık buna dayanacak hali kalmadı. Bu göçmen politikası yanlış. Baştan sona yanlış. Yanlış. Kusura bakmayın, birileri alınıyor biliyorum. Yayınlarımızı izliyorlar. Biraz gönül koyuyorlar bana ama hiç kimse kusura bakmasın. Böyle şey mi olur ya? Değerli izleyicilerimiz, bu olaylar gerçekten sokaktaki vatandaşı da üzüyor. Avrupa Birliği ikiyüzlü siyasetini oynamaya devam ediyor. 60 yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilen bir Türkiye var. Bugün yarın yok vize serbesti, yok o bilmem ne, hepsi yalan, hepsi dolan. Böyle saçma şey mi olur ya? Türkiye'nin de gereğini yapması gerekiyor. Elindeki en büyük koz bu göçmenler. Açacak kapıları, bırakacak. Bırak gitsinler kardeşim. Bunların amacı Türkiye'de kalmak değil. Bunlar zaten Avrupa'ya gelmek istiyorlar. Türkiye eski Türkiye değil. Tamam, ekonomik olarak gerçekten güzel şeyler de yapılıyor. Bugün euro 11 lira. Dolar 9,5-10 liraya gidiyor. Vatandaşın almış olduğu maaş cebinde eriyor. Vatandaş hiçbir şeye bakmaz kardeşim. Cebine bakar, cebine. Cebinde para yoksa bu vatandaş için hiçbir şeyin hiçbir anlamı yoktur arkadaş. Cebinde para var mı yok mu? Hani bir laf var ya, tencere kaynıyor mu? Etin kilosu 80-90 lira olmuş. Asgari ücret 2825 lira Türkiye'de bekarlar için. 3100 lira da evliler için. Nasıl geçinecek? Nasıl ay sonunu getirecek? Bakın, ben siyaset yapmıyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Benim siyasetle falan işim yok. Ben halkın bana aktardıklarını buradan sizinle paylaşıyorum. Hepsi bu. Ben gazetecilik yapıyorum. Onu eleştirme, bunu konuşma. Ne yapacağız burada? Alkış mı yapacağız? Her şey çok güzel kardeşim. 10 numara mı diyeceğiz? Ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Avrupa Birliği bizi aldatıyor arkadaşlar. Bizimle çocuk gibi oynuyor. Ben bunu anlatıyorum. Türkiye'nin yapacağı belli arkadaşlar. Türkiye açacak kapılarını, hadi bakalım diyecek. Bakın saygıdeğer izleyicilerimiz.
10 tane devlet 10 tane devlet büyükelçileri Türkiye'de bir açıklama yaptılar. Türkiye'de tutuklu bulunan Osman Kavala diye birinin serbest kalmasını istiyoruz dediler. Kim bu Osman Kavala? Bu Osman Kavala 15 Temmuz hain darbe girişiminde perde arkasında bulunduğu iddia edilen kişilerden bir tanesi. Saroz'da, yani uluslararası para babası, parayı basıyor, ülkelerin politikalarını belirliyor falan. Bunun yardımcılarından, sağ kollarından biri olduğu iddia ediliyor. İddia bu yönde. Basına yansıyanlar bu yönde. Şimdi 10 tane ülke diyor ki bu diyor, bunu bırakın diyor. Şimdi bakın. ...15 Temmuz hain darbe girişimin sırasında bunu gerçekleştirenler, bu hain FETÖ'cüler, onlar bunlar... Çoğu nereye kaçtılar? Bu 10 ülkeye kaçtılar. Çoğu 10 ülkeye kaçtı. Almanya, Avrupa'da başta olmak üzere. Bu FETÖ'cülere ev sahipliği yaptı. Değil mi? Bunlardan bir tanesi mesela Balyoz Ergenekon davalarının savcısı olan Zekeriya Öz. Nerede? Almanya'da. Adam Almanya istihbaratına çalışmış biri. Bu yönde iddialar var. Şimdi Almanya FETÖ'cülerin hepsine ev sahipliği yapıyor, kucaklıyor bunları. Şimdi de diyor ki bize şeylerden, hukuktan bahsediyor. Bu teröristleri bize vermiyor, Türkiye'ye vermiyor. Kendisi diyor ki Osman Kavala'yı bırakın diyor. Ya kardeşim, sen önce hangi yüzle, hangi sıfatla çıkıyorsun diyorsun ki bunları bize ver diyorsun. Yine aynı şekilde bakın, Avrupa Birliği kapısında bizi bekletiyorlar diyoruz ya 60 yıldır. Ya Avrupa Birliği'nde bir şey medet ummak, onları hani Türkiye'ye bir şey, bir fayda sağlayacakmış gibi sanmak, hayal görmekten başka bir şey değil arkadaşlar. Avrupa Birliği Türkiye'ye şu anda mecbur. Tek bir konuda mecbur. O da göçmenler konusunda mecbur. Türkiye kapıları açtığında biliyorlar ki en az 40-50 milyon insan dünyanın değişik noktalarından ve Türkiye'de Avrupa'ya gitmek isteyenler akın akın Avrupa'ya gidecekler. Evet, bundan dolayı mecbur. Yani diyorlar ki ne Türkiye'yi kovalım ne de Türkiye'yi içeriye alalım diyor. Kapıda beklesin. Oyalayalım. O çok güzel işler yapıyorsunuz. O göçmenlere ev sahipliği yapıyorsunuz. O bugüne kadar 50 milyar dolar para harcadınız bu göçmenlere. Sizi tebrik ediyoruz. Alkış. Bu alkış karın doyurmuyor arkadaşlar. Karın doyurmuyor bu alkış. Bu alkış oyalamaktan başka hiçbir anlamı olmayan bir faaliyet. Bu nedir ya? Bu nedir? 10 milyona yakın göçmen var Türkiye'de. Resmi, gayri resmi, neye sayarsanız sayın. Yol geçen anı mı kardeşim? Avrupa'nın göçmen oteli mi Türkiye? Arkadaşlar, şunu unutmayın, hiçbir zaman Avrupa Birliği hiçbir zaman Türkiye'yi almayacak. Sözün özü şu arkadaşlar. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin girmesi diye bir şey hayalden başka bir şey değil. Hiç, yani rüyalar görmenin, hayalle yaşamanın hiç kimseye hiçbir faydası yok. Türkiye'nin göçmen politikasını Avrupa Birliği ne istiyorsa onun tam tersini yaparak değiştirmesi gerekiyor. Bu işin sonucu, yoksa Türkiye nüfusunun 20-30 yıl sonra yarısından fazlası göçmenlerden, mültecilerden oluşacak. Dünyanın göçmen oteli mi kardeşim Türkiye? Bu nedir ya? Türkiye'nin ekonomisi belli. Gençlerimiz işsiz. Ekonomik olarak insanlar çıkış arıyor. Bakın, üniversiteleri bitiren ya da üniversiteye girmek isteyen herkesin hayali yurt dışına gidebilmek. Yazık değil mi bu insanlara? Bu çocukların analarına, babalarına yazık değil mi? Bu insanların, şimdi sokakta çevirelim, 10 tane çocuktan 9 tanesi geleceğe dair büyük bir karamsarlık içerisinde. Bu gençlerin, bu okuyan ya da okumayan hiç önemli değil. Bizim insanımızın geleceği ne olacak diye ben şimdi size soruyorum.
Avrupa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Kanada'dan, Avustralya'dan, dünyanın dört bir yanından bizi izleyen vatandaşlarımız bu konuda ne düşünüyor? Siz Türkiye'den neden gittiniz? Şimdiki neslin de yurt dışına gidip onların da tırnak içerisinde gurbetçi olmasını ister misiniz? Yanlış anlamayın, kötü bir anlamda bir şey söylemiyorum. Ben ana vatanım için konuşuyorum. Bayrağımızın altında yaşayan gençlerimiz için konuşuyorum. Hepimizin çoluk çocuğu yok mu? Bu çocuklar gelecekte ben bu ülkede mutlu değilim. Yarın öbürsü gün ben başka bir ülkeye gitmek istiyorum. Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika, Kanada, Avustralya buraya gitmek istiyorum diyorsa ortada bir sorun yok mudur? Biz de diyoruz ki Türkiye'nin Avrupa Birliği politikasını değiştirmesi gerekiyor. Kapıları açması gerekiyor. Göçmenleri bırakacak ne kadar göçmen varsa Suriyeli, Pakistan, İran, Irak ne kadar göçmen varsa hepsi Avrupa'ya gidecek. Bize ne kardeşim? Biz bu adamlar rahat yaşasın diye, Avrupa Birliği rahat etsin diye Türkiye'de yaşayan insanlar bunun ceremesini çekmek zorunda mı? Kusura bakmayın. Ben Türkiye'nin mutlak surette Avrupa Birliği'nin istediğinin tam tersini yapması gerektiğine inanıyorum. Ekonomi dediğimiz şey arkadaşlar, hani matematik profesörü, işte ekonomi profesörü, bilmem döviz bilmem nesi olmaya gerek yok. Hesap ortada. Bugün itibariyle euro 11 lira. Dolar 9,5 lira. Hesap bu kardeşim. Başka hesap yok. Vatandaş, sokaktaki vatandaş yolla, yok bilmem hastaneyle, onunla bununla ilgilenecek halde değil. Vatandaş şunu istiyor arkadaşlar. Diyor ki ben geçinemiyorum diyor. Şimdi üzerine bir de göçmenler, mülteciler falan geldiği zaman bu vatandaşın olan siniri ikiye katlanıyor. Bakın ben tekrar ediyorum. Ben toplumsal psikolojiyi anlatıyorum. Asla siyaset yapmıyorum. Benim hiçbir siyasetle falan da bir alakam yok arkadaşlar. Ben tek başıma doğru bildiğim, inandığım şeyleri bu ekrandan anlatıyorum. Başka bir derdim de yok benim. Ben 25 yılı aşkın bir süredir gazetecilik yapan, bu işin okulunu okuyan, kitaplarını yazan, üniversitelerde öğrenci yetiştiren, Türkiye'nin en büyük haber merkezlerinde çalışan, televizyon programlarını yapan bir kişiyim. Ben gazeteciyim. Başka bir işim yok benim arkadaşlar. Siyasette de işim yok. Ben sadece her gün bu kanaldan gelen 4000-5000 civarında yorumun bana anlattıklarını anlatıyorum. Vatandaşın söylediklerini anlatıyorum. Bu, başka bir şey yok. Avrupa Birliği oyun oynuyor arkadaşlar Türkiye ile, ana vatanımızda. Avrupa Birliği aman bana kimse gelmesin, kapımı kimse çalmasın, bir tane dahi göçmen buradan geçmesin diyor. Ama Türkiye'de kalsınlar bunlar, Türkiye ne hali varsa görsün diyor arkadaşlar. Şimdi adil mi bu? 60 yılın üzerinde Avrupa Birliği kapısında bekletiliyoruz değil mi? Türkiye'den birisi Almanya'ya gelmek istediğinde konsolosluğun önünde 50.000 tane yok vize evrakı, yok bilmem ne, yok gelir belgesi, yok o belgesi, bu belgesi, bilmem neleri hazırlatıyorsun. Üzerine bir de vize parası alıyorsun. Vizeyi veriyor musun? O da yok. Yazık değil mi bu insanlara? 5 milyon civarında insanımız Almanya'da yaşıyor. Türkiye'den sonra en çok Türkiye kökenlinin yaşamış olduğu ülke Almanya. Şimdi düşünün bakalım, Almanya'dan bizi izleyenler, sizin Türkiye'deki akrabalarınız sizin yanınıza gelmek istediğinde önüne bir set çekilmiş mi, çekilmemiş mi? Bu insan haklarına aykırı bir şey değil mi? Ananız, babanız, kardeşleriniz, sevdikleriniz sizin yanınıza gelebiliyor mu? Sizi görebiliyor mu? En son ne zaman görüştünüz? Ölene kadar bu hasret devam edecek. Türkiye'nin önüne koymadık bahane, bırakmadılar. Kusura bakmayın ya, sinirlerim çok bozuk ya. Vatandaş 10 günlük vize alacak, 15 günlük vize alacak. Konsolosluklarda vatandaşı süründürüyorlar. Bu mudur arkadaş insan hakları, demokrasi? Türkiye'ye yeri geldiklerinde ne diyorlar? Müttefikimiz bizim. Bu mu lan senin müttefikin? Bu mu senin müttefikin? Her fırsatta Türkiye'ye yapmadığınız, oyunu bırakmadığınız şeyi kalmadı be. Darbe girişimine kadar yaptınız. Her türlü hokkabazlığı yaptınız. Söze gelince biz NATO'da ortak ülkeyiz. Bizim için Türkiye çok önemli. Bu mu lan sizin öneminiz? Hokkabazlar. Bu mu sizin insan hakları anlayışınız, müttefik anlayışınız? Türkiye'yi göçmen oteli haline getirdiniz be.
Türkiye'nin ekonomisi belli, gücü belli. Kendimizi dev aynasında görmeye gerek yok. Türkiye'nin yapması gereken basit arkadaşlar. Avrupa Birliği ne istiyorsa göçmen konusunda tam tersini yapacak. Bu kadar. Açacak kapıları. Hadi size eyvallah diyecek. Yunanistan sınırına hadi bakalım bir günde 100 bin kişi dayansın bakayım. Yunanistan ordusu mu, askeri mi, polisi mi, hokkabazı mı kim ne yapabiliyor? Hiç kimse hiçbir şey yapamaz kardeşim. 100 bin kişiden bahsediyorum. Gazetede Türkiye'de bir tane haber çıkacak, diyecekler ki Türkiye sınırları kapıları açtı. Gör bak o zaman neler oluyor. Türkiye'nin içerisinde Avrupa'ya gitmeyi bekleyen yüz binler, milyonlar var. Göçmenlerden bahsediyorum. Hepsi Edirne, Bulgaristan, Ege Denizi ne kadar karşı tarafa geçme yolu varsa hepsini kullanacaklar. Avrupa Birliği Türkiye'nin bakın kendi karasularında, kendi ekonomik alanında Doğu Akdeniz'den bahsediyorum, Ege Denizi'nden bahsediyorum. Bakın Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz arıyoruz değil mi? Aradık. Gemilerimizle, bize ait olan gemilerle. Yunanistan ayaklandı. Fransa'nın ordusunun askeri uçakları, askeri gemileri Ege Denizi'ne geldi. Niye? Bize gözdağı vermek için. Almanya ayaklandı. Siz buralarda arayamazsınız diye. Arkadaşlar Türkiye'yi sadece Antalya limanına hapsetmek istiyorlar. Yani diyorlar ki siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bile gidemezsiniz. Burası bizim diyor Avrupa Birliği. Yunanistan bunu söylüyor. Bunun için Yunanistan gitti. İsrail'le anlaştı. Amerika Birleşik Devletleri'ne üs verdi. Edirne'nin hemen karşı tarafında adalarda Amerika Birleşik Devletleri'ne üsler verdi. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri asker yığıyor oraya. Avrupa Birliği için biz önemli müttefikiz. Ya kardeşim kendi denizinde petrolde doğalgazını sana çıkartmıyor. Sen kimsin? Bu mu Avrupa Birliği? Bu mu müttefiklik? Bu mu uluslararası hukuk? Kendi mavi vatanımızda, kendi topraklarımızda, sularımızda biz bize ait olan doğalgaz, petrolü çıkartamıyoruz kardeşim. Türkiye şu anda Akdeniz'de doğalgazı, petrolü çoktan buldu. Ama şu anki bu siyasi Avrupa Birliği başta olmak üzere Türkiye'ye müttefik diyen hokkabazların yüzünden çıkartamıyoruz. Bak Karadeniz'de çat diye çıkartıldı, çıkartılacak. Çünkü sorunlu bir yer değil. Türkiye'nin kendi karasularındaydı. Ama kardeşim Akdeniz petrol kaynıyor, doğalgaz kaynıyor. Bu mu sizin müttefikliğiniz? Bu mu sizin insan haklarınız? Bu mu sizin demokrasiniz? Avrupa Birliği Türkiye'yi geride bırakmak için, Türkiye'yi zora sokmak için elinden gelen her türlü hokkabazlığı yapıyor ama Türkiye'nin şu göçmen konusunda masaya yumruğunu vurması lazım kardeşim. Yeter ya. Hangi Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz kardeşim? Türkiye Avrupa Birliği'ne falan alınmayacak. Hayal görmenin anlamı yok kardeşim. Sabah akşam kalkıyoruz bu rüyayı görüyoruz ya. Yeter ya 60 yıl olmuş ya. 60 yıldır. Siz Fransa'dan dost mu olur sanıyorsunuz? Siz Almanya'nın Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alacağını mı sanıyorsunuz? Yunanistan veto etmeyecek mi? Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde bir kararı bir ülke veto ederse, hayır derse o iş yatar, olmaz. Asla, asla giremezsiniz. Kuzey Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği'nde. Yunanistan Avrupa Birliği'nde. Fransa Avrupa Birliği'nde. Sizi alırlar mı arkadaş? Alırlar mı? Ya hayal görmekten vazgeçin kardeşim. Avrupa Birliği defterini kapatın. Ya Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi gerekiyor. Ta Tansu Çiller döneminde yapıldı. Şu anda hem Avrupa zarar görüyor hem biz görüyoruz. Gümrüklerdeki sıkıntılardan dolayı. Gümrük Birliği anlaşması. Kardeşim Gümrük Birliği anlaşmasını bile revize etmiyorlar. Ya Türkiye'ye bu kadar düşman bunlar, bu hokkabazlar. Etmiyorlar arkadaşlar. Bunların Türkiye'ye bir faydası falan yok. Türkiye göçmenlere 50 milyar doların üzerinde para harcadı. Bize 4,5 milyar euro para verdik diye bunun reklamını yapıyorlar. Merkel Türkiye'ye geldi. Erdoğan'ı veda ziyaretine geldi. Basın toplantısında söyledi 4,5 milyar euro civarında para verdik dedi. Kardeşim 50 milyar doların üzerinde bir para Türkiye ekonomisi için büyük bir para. Korkunç para. Türkiye bunu harcadı. Kalkmışlar 4,5 milyar euronun hesabını yapıyorlar. İşte Avrupa Birliği bu arkadaşlar. Beni Avrupa'dan izleyenler sakın beni yanlış anlamasınlar. Ben hiçbir ülkenin falan düşmanı değilim.
Ama burada artık kardeşim kimse konuşmuyor. Kimse vize serbestliğinden bahsetmiyor. Hani Türkiye'ye vize serbestliği vereceklerdi? Hani insanlar vizesiz bir şekilde Avrupa'ya gelecekti? Hani kardeşim nerede bu? Türkiye burada elindeki ne kadar koz varsa başta mülteciler, göçmenler olmak üzere Avrupa Birliği'ne karşı konuşması gerekiyor. Bunu masaya koyacak kardeşim, gel diyecek. Alıyor musun? Vize serbestliği veriyor musun? Yok. Tamam kardeşim. Hadi Allah'a emanet olun diyecek. Açacak kapıları. Hadi bakalım diyecek göçmenlere. Başka bir şey yok. Arkadaşlar Türkiye'nin ekonomik olarak şu anda içinde bulunduğu darboğazdan geçmesinin yolu da mülteciler. Bak söylüyorum ben size, sakın beni yanlış anlamayın. Mültecileri kullanıyorlar, kullandırtıyorsun, böyle yorum yapıyorsun demeyin kardeşim. Devletlerin dostu yoktur. Devletin dostu çıkarıdır. Bak çıkarıdır. Başka bir şey yoktur arkadaşlar. Şimdi ne dedim? Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de Antalya limanına hapsetmek istiyorlar. Bizim kendi karasularımızda, ekonomik alanlarımızda doğalgaz, petrol arattırmak istemiyorlar bize, değil mi? Ben de diyorum ki bak, Türkiye'nin ekonomik bu darboğazdan çıkmasının yolu yine buradan geçiyor. Açacaksın kapıyı. Milyonlarca mülteci yola çıkacak Avrupa'ya doğru. Sen de gemileri göndereceksin kardeşim Doğu Akdeniz'e. Bana ne kardeşim diyeceksin. Baktın Avrupa Birliği sana karşı mı geliyor? Bu sefer diyeceksin ki tamamen açtım kapıları, hadi gidin diyeceksin kardeşim. Avrupa Birliği'nin mülteciyi basacaksın, dolduracaksın. Ondan sonra sana Doğu Akdeniz'de petrolü çıkartıyorlar mı, çıkartmıyorlar mı gör bakalım. Hadi gör. Ekonomik başka darboğazdan bir şey çıkmaz. 10 euro 11 lira olmuş. Dolar 9,5 lira olmuş. Başka türlü bunları düşüremezsin ki. Nasıl düşüreceksin? Yani milyonlarca ton altın falan bulman lazım Türkiye'de. Bu ekonomik cari açığın, bu dengesizliğin bitmesi için arkadaşlar siyaset bir satranç oyunudur. Sen elindeki ne kadar koz varsa bunu masaya süreceksin. Avrupa Birliği ya da diğer gelişmiş ülkeler böyle yapıyor. Uluslararası hukuk zaten buna müsaade ediyor. Bana ne kardeşim diyeceksin, bırak git. Bırak gitsinler ya bu mülteciyle. Ne zamana kadar bakacak kardeşim Türkiye? Ya Türkiye'de 17 milyon işsiz var diyorum ya. 17 milyon. 17 milyon. Gençler işsiz. Niye yurt dışına gitmek istiyor bu insanlar? Bizim şuna bakın, kalpten gönülden söylüyorum. Türkiye'nin başka çıkışı yok. Yok. Yani Avrupa Birliği getirip Türkiye'nin cebine para mı koyacak? Amerika getirip Türkiye'nin cebine para mı koyacak? Ya hayal görmeye gerek yok. Ne bekliyorsunuz kardeşim? Ne bekliyorsunuz? Açın kapıları. Kapıları açın kardeşim. Zaten bu mültecilerin, bakın ben ırkçılık falan yapmıyorum, sakın yanlış anlamayın. Zor durumdalar. Tamam geldiler bilmem ne falan filan yani. Kardeşim bu mülteciler Türkiye'de kalmak istemiyorlar ki. Bunların hepsi Avrupa'ya gitmek istiyor. Adamı niye zorla tutuyorsun? Bıraksana adamı. Bırak gitsin. Hangi Iraklı, Pakistanlı, Afganistanlı, Suriyeli Türkiye'de kalmak istiyor? Hiçbiri kalmak istemiyor. %1 bile yok. Hepsinin amacı zaten arkadaşlar Avrupa'ya gelebilmek. Almanya başta olmak üzere. Almanya'yı ilk seferde 1 milyon göçmenle tanıştıracaksın. Buyurun diyeceksin. Yunanistan'ı 1 milyon göçmenle tanıştıracaksın. Buyurun diyeceksin. Yunanistan'ın zaten 8-9 milyon nüfusu var. Al bakalım sana diyeceksin. 1 milyon daha çocuğun oldu diyeceksin. Al sana kucağına vereceksin 1 milyon mülteciyi. Ondan sonra Doğu Akdeniz'de petrolü nasıl çıkarttırıyorlar sana? Ondan sonra sana nasıl vize serbestliğini veriyorlar? Gör bakalım. Hatırlıyor musunuz? Bundan 3-4 yıl önce akın akın mülteciler Ege Denizi'nden, işte Edirne'den, İpsala tarafından Yunanistan'a gidiyorlardı. Oradan Avrupa Birliği'ne, Almanya'ya gidiyorlardı. Merkel haftada 3 gün Türkiye'ye geliyordu. Tarih yazmaz böyle bir şey. Niye? Aman yapmayın, aman kapıları kapatın. Ya tam o zaman vize serbestliği konusu gündeme geldi. Yine allem ettiler, kullem ettiler kardeşim. Yine unutturdular bunu. Yazık kardeşim, yazık, günah kardeşim ya. Yazık. Ya o kadar doluyum ki bu konuda, kusuruma bakmayın. Yani beni takip edenler bilir. Ben genellikle Avrupa başta olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili yayınlar yapıyorum. Ama bu konuda çok doluyum arkadaşlar.
Ya Türkiye'yi kullanmalarına artık müsaade etmeyin arkadaşlar ya. Etmeyin ya. Ya bunlardan dost falan olmaz. Ya kara kaşımıza, kara gözümüze mi meraklı bunlar ya? Yapmayın arkadaşlar yani. Sinirlenmemek elde değil. Yapmayın ya, yapmayın. Al elindeki tek koz bu. Ekonomik olarak elinde koz yok. Siyaseten koz yok. Hiçbir şey yok elinde. Aynaya bak, gerçeği gör. Aç kapıyı, parayı da bul. Petrolü de bul. Gör bak, vize serbestliğini de bul. Bu kadar bak, bu kadar basit. 1 milyon kişiyi gönder bir haftada, bak komaya giriyorlar. Bak komaya girerler. Bak size yemin ediyorum, Merkel emekli olmaktan vazgeçer. Gelir, hemen koşa koşa gelir. Yap bunu. Yap bunu, yap bunu. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili olarak görüşlerinizi bu videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bize iletin. Hasreten sizlerden rica ediyorum. Bunun yanı sıra bu yayınımızı beğendiyseniz de mutlak surette bir like atmanızı sizlerden bekliyorum. Şunun için bekliyoruz arkadaşlar. Türkçesi şu. YouTube diyor ki daha çok izlenmek istiyorsan, daha çok geniş kesimlere ulaşmak istiyorsan seni beğenecekler ve abone olacaklar. Türkçesi bu. Beni tanıyanlar bilir. Ben ne abone olun derim, ne anlarım o işlerden, ne de like atın, ama arkadaşlar da rica ettiler. Bunu söyleyelim Fatih Bey de. Sizden rica ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız mutlak surette abone olun ve bu videoları beğenin. Lütfen yorum yazın. Ben o yorumların hepsini tek tek okuyorum. Sizin görüşlerinizi alarak bu yayınları oluşturuyoruz. Beklentilerinizi alarak bu yayınları oluşturuyoruz. Sizlerden hasreten bunu bekliyorum.